Şimdi gözünü kapat ve şu sahneyi hayal etmeni istiyorum. Çaresizlikten delirmek üzere olan bir anne, küçücük oğlunu kocasının yeni kazılmış mezarına sürüklüyor. Çocuğun o minicik ellerini zorla toprağa bastırıp ona bir yemin ettiriyor. Babanın kanını alacağına yemin et diyor. Gerçekten tüyler ürpertici bir an, insanın kanını donduruyor. Kesinlikle öyle. Yani bu anlattığım şey modern bir İskandinav psikolojik geriliminden falan bir sahne değil. Bu, o her zaman içimizi ısıtan, işte mutlu sonlarına alıştığımız o güvenli Yeşilçam sinemasının tam kalbinden bir an. Hı hı, çok doğru. Biliyorsun Yeşilçam deyince senin de aklına muhtemelen hep o sıcak aile filmleri, tatlı romantik komediler falan gelir. Aynen öyle. Ama bugün seninle birlikte o konforlu Yeşilçam battaniyesini üstümüzden şöyle bir atıyoruz. Çünkü o perdenin arkasında bazen insan psikolojisinin en karanlık, en travmatik köşelerine inen inanılmaz bir derinlik var. Hele bir de Yeşilçam'ın o meşhur aynı oyuncuya hem babayı hem oğlu oynatma formülü işin içine girince... Bak orası çok ilginç işte. O çift karakter meselesi sinemamızın gerçekten en az anlaşılan dehalarından biri bence. Değil mi? Yıllarca seyirci bunu sadece bütçe yetersizliğine falan bağladı. Evet, bütçe veya işte başrol oyuncusunun egosu falan dendi ama aslında bu tam anlamıyla görsel bir travma aktarımı. Yani bir babanın yüzünü tamamen aynı şekilde oğlunda gördüğünde bilinçaltın sana şunu fısıldıyor. Bu çocuk babasının kaderinden kaçamayacak. Çok mantıklı. Mesela Kemal Sunal'ın o meşhur filmlerini düşünelim. Aynen. Bekçiler Kralı filminde mahallede adalet dağıtan Bekçi Şaban'ı izleriz mesela. Deli Deli Küpeli filminde ise o kaosun ortasında sisteme baş kaldıran deli kaymakamı görürüz. Hatta İyi Aile Çocuğu veya Gerzek Şaban gibi filmlerde iyi ve kötü kardeş, işte mafya babası ve saf figüran gibi zıtlıkları da aynı bedende birleştiriyor. Kesinlikle öyle. Bu zıtlık aslında toplumun içindeki o bölünmüşlüğün tek bir yüze, tek bir bedene yansımasıdır. Nasıl diyeyim? Sosyolojik bir ayna aslında. Hı hı, çok haklısın. Peki Cüneyt Arkın deyince eminim senin aklına hemen o surlardan atlayan, tek başına orduları deviren Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi gibi figürler geliyordur. Tabii canım, yenilmez kahramanlar geçidi adeta. Ama işte Cüneyt Arkın da bu çift karakter formülünü kariyerinde resmen bir silah gibi kullanmış. Malkoçoğlu Cem Sultan filminde hem baba Malkoçoğlu'dur hem de oğlu Polat'tır mesela. Kara Murat Kara Şövalye'ye karşı filminde ise iyi ve kötüyü birbirine ölümüne düşman iki adamı aynı anda oynar. Yani kendi bedeni içinde bir çatışma yaratıyor. Aynen. Fakat bizim bugünkü asıl odağımız 1969 yılına Memduh Ün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Duygu Sağıroğlu'nun yazdığı o ciğer yakan filme, yani Büyük Yemin filmine uzanıyor. İkimiz de bu filmi tekrar izleyip üzerine konuştuğumuzda hissettiğimiz o boğazımızdaki düğümü senin de hissetmeni istiyorum. O düğüm hiç geçmiyor zaten. Cüneyt Arkın'ın hem baba Ahmet hem de oğul Ali olduğu bu hikayede olay örgüsü öylesine toprakla iç içe ki, öylesine gerçekçi bir varoluş mücadelesiyle başlıyor ki etkilenmemek gerçekten elde değil. Başlangıç noktası resmen bir Anadolu ütopyası gibi. Hı hı. Cüneyt Arkın'ın ilk rolü olan Ahmet ve Fatma Girik'in hayat verdiği İraz karakteri kendi cennetlerini inşa etmeye çalışıyorlar orada. Ahmet gidiyor, verimsiz gibi görünen bir tarlayı alıyor, dağları deliyor ve kelimenin tam anlamıyla doğayı ehlileştirip oraya su getiriyor. Ki su demek, yaşamın ta kendisi demek o topraklarda. Aynen öyle. Fakat burada çok temel bir sosyolojik gerçek devreye giriyor hemen. Sen kendi ütopyanı kurduğunda mevcut statükodan beslenen o feodal güçler bundan anında rahatsız oluyor. Behçet Nacar'ın canlandırdığı Zaloğlu Hamza tam da bu kurulu düzenin, o sömürünün vücut bulmuş hali işte. Ya Hamza'nın yaptığı şey aslında çok basit ama bir o kadar da yok edici. Gidip Ahmet'in bin bir emekle o dağdan getirdiği suyun önüne bir taş koyuyor. Suyu kesiyor adam resmen. Evet, bir taşla bütün sistemi kilitliyor. Ben izlerken hep şunu düşündüm. Yani bu adam sadece su çalmıyor aslında. Bu en temel doğal kaynakların bir sınıf hiyerarşisi silahı olarak kullanılması değil mi? Sen benden bağımsız üretemezsin, yaşayamazsın mesajı veriyor. Çok doğru bir okuma.
Iraz kadının duruşuysa daha o ilk andan itibaren çelik gibi zaten. Bu tarla Alim'in kısmeti, satma diyerek kestilip atıyor. Toprağın sadece bir mülk değil bir neslin varoluş teminatı olduğunu haykırıyor aslında. Ahmet'in o suyun kesilmesine verdiği tepki de efsaneydi ama. Gidip Hamza'nın elinden küreği alıyor ve o efsanevi rajonu kesiyor. Ah evet, o sahne Siz babadan beri milletin hakkını yiyorsunuz, sakın beni diğerleriyle karıştırma, ben onlara benzemem diyor. Ya bu çok güçlü bir söz. kesinlikle bu, yüzyıllardır süregelen feodal düzene karşı kendi emeğiyle var olan yeni bir bireyin, yani aydınlanmış insanın başkaldırısıdır. Ama maalesef bu başkaldırının bedeli çok ağır oluyor. Ahmet'in bu mertliğine karşılık Zalıoğlu Hamza'nın ne kadar korkaklaştığını görüyoruz. Yüz yüze dövüşemiyor tabii. Gidip pompalı tüfeğini alıyor ve Ahmet'i tenhada, tamamen savunmasızken kalleşçe sırtından vuruyor. Ve beni hikayede asıl çileden çıkaran yer o cinayet anı falan da değil. Cinayetten sonraki o meşhur jandarma karakolu sahnesi var ya, gerçekten izlerken sinir uçlarımla oynadı benim. Ya o sahne insanı delirtir. Çünkü orada artık fiziksel bir şiddetten ziyade sistemik bir şiddetle karşılaşıyorsun. Hem de nasıl, hukukun ve bürokrasinin nasıl manipüle edildiğini görüyorsun. Gerçeği resmen yeniden inşa ediyorlar o karakolda, absürt bir tiyatro oynanıyor. Gücü elinde tutanların kurguladığı bir tiyatro. İraz kadın kocasının katilini biliyor, Zaloğlu Hamza'yı açık açık gösteriyor. Ama Hamza minareyi çalmış, kılıfını öyle bir uydurmuş ki etrafına topladığı o satılmış yalancı şahitleri dinlerken ekrana girip bağırasım geldi. Adamlar utanmadan yalan söylüyorlar. Utanmak ne kelime? Adamlar Hamza kahvedeydi, hatta çay istedi, limonumuz azdı diye söylendi diye böyle acayip spesifik detaylar veriyorlar. Bak, yalan söylemenin bir psikolojisi vardır ama bu kadar ince uydurulmuş o limon detayı resmen sistemle, adaletle dalga geçmektir. Yalan parayla olsa bu adamlar kredi çeker, yine o yalanı söylerler. İnanılmaz pişkinler, haklısın. Iraz'ın o anki feryadı kulaklarımdan gitmiyor zaten. Şu çocuk hiç büyümez mi sandınız? Rezil köpekler, satılmış herifler diye bağırması. Ya tüylerim diken diken oluyor düşündükçe. O çığlık var ya, devletin, adaletin vatandaşı koruyamadığı bir boşlukta yankılanan evrensel bir çaresizlik feryadı aslında. Askerler tarafından o karakoldan yaka paça dışarı atıldığında, Iraz sadece bir binadan çıkarılmıyor. Toplumsal sözleşmenin adalete olan inancın da dışına itiliyor. Yani sistemin tamamen dışına atılıyor kadın. O zaman o tohumlar oracıkta atılıyor diyebiliriz. Hikaye başka bir boyuta geçiyor. O kalemden silaha, okuldan kan davasına uzanan acı dolu süreç başlıyor işte. Oysa Iraz'ın ilk baştaki o vizyonu ne kadar asil, ne kadar aydınlanmacı değil mi? Kesinlikle. Iraz aslında bir geçiş figürü. Feodal düzenin içinden çıkmış ama kurtuluşun modern, bürokratik devlet aygıtında olduğuna inanan idealist bir anne. Yıllar geçiyor, İrazoğlu'na siyah önlüğünü, o beyaz yakasını giydirip okula yolluyor çocuğu. İyi oku, büyük adam ol, hükümet kapılarından hakkımızı nasıl alırız, Zaloğlu gibi adamlardan nasıl hesap sorarız öğren diyor. Yani kadının asıl derdi kan dökmek değil, hakkını akılla, hukukla almak istiyor. Ama maalesef teoriyle pratik uyuşmuyor işte. Sosyolojide temel bir kural vardır. Eğer bir toplumda hukuk mekanizmaları işlemiyorsa, bireyler kendi adaletlerini sağlama yoluna giderler. Bu da bir süre sonra o mafyetik veya aşiresel kan davalarını doğurur. İraz'ın bu medeni çabası karşısındaki kötülüğün sınır tanımazlığı yüzünden paramparça oluyor. Hem de nasıl paramparça oluyor. Ana oğlunun o tarlada çalıştığı sahne aklımdan çıkmıyor benim. Kara öküzlerle çift sürüyorlar. Ali o küçücük bedeniyle boyundan büyük bir su küpünü taşıyor. Çocuğun o fiziksel yükü yetmezmiş gibi bir de ruhundaki yükü görüyoruz. Çok ağır bir yük o yaştaki bir çocuk için. Sökeyim diyor. Düşünebiliyor musun? 8-9 yaşlarında bir çocuk bu yahu. Okula gitmesi, oyun oynaması gereken bir zihin cinayet fantazileriyle dolup taşıyor. İşte çocuğun o ruh hali yıllarca maruz kaldıkları o adaletsizliğin doğrudan sonucudur. Zaloğlu Hamza, İraz'ın erkeksiz kalmasını fırsat bilip tarlayı ele geçirmek için psikolojik ve fiziksel tacizlerine hiç ara vermiyor ki. Bu arsızlık, İraz'ın adalete olan inancını her gün biraz daha törpülüyor. Kötülük cezasız kaldıkça iyice cesaretleniyor.
Arsızlık kelimesi hafif kalır bence. Adam utanmadan tarlaya gelip sen bir başınasın, ne yapacaksın buraları, sat bana diye diretiyor. Ve işte o kırılma anı geliyor. Küçük Ali anasını korumak için eline incecik bir dal parçası alıp o koca adama kafa tutuyor. Çok cesur ama bir o kadar da acı bir sahne. Hamza da hiç acımadan o küçücük çocuğa tokat atıp yere seriyor. Tabii oğlu gözünün önünde dayak yiyen İraz çılgına dönüyor, direnmeye çalışıyor. O sırada Hamza'nın adamı küreğin sapıyla kadının sırtına acımasızca vuruyor. İzlerken o kürek darbelerinin sadece İraz'ın sırtına değil, onun adalete, eğitime olan inancına indiğini hissettim resmen. Çok doğru bir his. O kürek sapı hukuku eziyor resmen. Kalemi kırıyor. İraz'ın adaletin tecelli edeceğine dair beslediği son umut kırıntısı da o dayakla birlikte yok olup gidiyor. Ve ardından sinema tarihimizin o en tüyler ürperten sekanslarından biri, yani o mezarlık sahnesi geliyor. İraz artık okulu, kalemi falan bırakmıştır. Oğlunu kocasının mezarına götürür, o toprağa elini sürdürür ve kan davasının o karanlık yeminini ettirir. Devletin yapamadığını o küçücük çocuğun omuzlarına yükler. Evet, masumiyetin bittiği an işte orası. Ali'sini kalleşçe vuran Hamza'yı herkesin gözü önünde kahvenin ortasından vurup hapse giriyor. Burada yıllar sonrasına o hesaplaşma dönemine geçiyoruz. Hamza ölmüş ama o zehirli mirası 4 çocuğuna kalmış durumda. En büyükleri Dursun ki onu da kötülüğün ekrandaki en karizmatik haliyle Bilal İnci oynuyor. Recep var, Kenan var ve ailenin tek kızı Ayşe var. Onu da İranlı oyuncu Firuzan canlandırıyor. Ve bu tarafta da Cüneyt Arkın'ı artık hapisten çıkma vakti gelmiş, yetişkin Ali olarak görüyoruz. Bu aşamada o nesiller arası travmanın nasıl kurumsallaştığını izliyoruz aslında. Iraz kadın artık yaşlanmış, çok yorulmuştur. Yaşadığı onca acıdan sonra tek derdi oğlunun hayatta kalması. Kadın gidip yalvarıyor Ali'ye, dönme köye, tarlayı satalım, başka iş tut, yeter ki kan akmasın diyor. Ama Ali babasının o topraktaki mirasını satmayı bir ihanet olarak görüyor ve bunu reddediyor. Karşı tarafta ise Zaloğulları silahlanmış, pusuya yatmış, sadece intikam için soluk alıp veriyorlar. Orada İraz kadının o çırpınışı çok acıydı ve silahı eline ben verdim, beni vurun diyerek kendini o namluların önüne siper etmeye çalışması beni çok etkiledi. Bu bana sanki patlamış bir barajın önüne geçip suyu çıplak ellerinle durdurmaya çalışmak gibi geldi. Karşıda gözünü kan bürümüş bir grup var sonuçta. Artık ok yaydan çıkmış bir kere. Ama beni asıl şaşırtan, mantığımı asıl zorlayan şey Ali'nin o hareketi oldu. Adamın otobüsle gelmesi beklenirken gizlice bir kamyonla iniyor ve doğruca Zaloğulları'nın evine, yani düşmanının yatak odasına kadar giriyor. Bu düpedüz intihar değil mi? Deveye hendek atlatmak bile daha mantıklı gelir insana. Bir insan bunu neden yapar? Dışarıdan bakıldığında tamamen irrasyonel, dediğin gibi bir intihar eylemi gibi görünebilir. Ancak psikolojik bir analiz yaptığımızda Ali'nin asıl niyetinin şiddeti kaynağında kurutmak olduğunu görürüz. Ali, karşısındaki düşmanı şeytanlaştırmak yerine onun evine girerek onlara insan olduklarını hatırlatmaya çalışır. Bu inanılmaz derecede radikal bir empati girişimidir. Yani aslında barış yapmak için o riski alıyor, Ayşe ile karşılaşıyor, sohbet falan ediyor. Evet, ama Ayşe kimsin diye sorduğunda ben İraz'ın Ali cevabını alır almaz, o zihnindeki yıllanmış kodlar devreye giriyor. Ayşe bir saniye bile düşünmeden az önce insani bağ kurduğu adamı sırf ismi Ali olduğu için vuruyor. Hala sağduyu çağrısı yapıyor. Karşıdan o ağabeylerden gelen cevapsa zehirli maskülenitenin kitabını yazar cinsten. Karı gibi yalvarma, çık karşımıza diyorlar. Toksik erkeklik işte, feodal kültürün en büyük besin kaynağıdır. Şiddet, güç ve intikam, erkekliğin kanıtı olarak sunulur hep. O evde buna itiraz eden tek bir sağduyu sesi vardır, o da kardeşlerden Recep'tir. O, onu vurdu, biz onu vuracağız, nereye gidecek bu işin sonu diye isyan ediyordu Recep. Diye o şiddetli tokat, rasyonelitenin o evde nasıl susturulduğunun çok net bir resmidir. Üstelik Dursun'un anam yanlış doğurmuş sizi, Ayşe erkek olacakmış demesi, şiddeti doğrudan cinsiyetle eşleştiren inanılmaz tehlikeli bir argüman.
Ve Ayşe'nin de o ateşe benzin dökmesi var tabii. Gidip babasının o delik deşik kanlı gömleğini sandıktan çıkarıyor, getirip kardeşlerinin önüne atıyor. Babamızın öcünü almadan bana bacı demeyin diyor. O kanlı gömlek sadece bir bez parçası değil orada. Resmen nefreti nesilden nesile taşıyan bir büyü gibi çalışıyor. O evde artık vicdanın, aklın kırıntısı bile kalmıyor. Zaten Yeşilçam, karakterlerin yüzünü güldürmemeye yeminli olduğu için olaylar iyice çığırından çıkıyor buradan sonra. Iraz'ın oğlunu korumak için attığı çaresiz bir adım olayların fitilini yeniden ateşler, Iraz Ali'yi Hasan dayının değirmenine saklar. Ama Zaloğlu Dursun, Iraz'a karşı adeta faşizan bir ambargo ilan ediyor. Esnafa bu kadına bir şey satılmayacak diye bağırıp onu toplumdan izole ediyor. Bununla da kalmıyor, yaşlı kadını vahşice dövüyor koca adam. Bardağı taşıran son damla yani. Anasının meydan dayağı yediğini duyan Ali, değirmenden inip misilleme olarak Zaloğlularının kızı Ayşe'yi kaçırıyor. Ve bizi sinemamızın en gerilimli sekanslarından birine, o mağara sahnesine götürüyor olaylar. Resmen bir kedi fare oyunu izliyoruz o mağarada ya. Ayşe'nin Ali'yi manipüle etme çabası inanılmazdır orada. Önce mağdur rolü oynuyor, ellerim acıyor, çöz, dışarısı soğuk, ateş yakalım diyerek Ali'nin vicdanını gıdıklıyor. Sonra işi resmen kadınlığını kullanarak manipüle etmeye kadar vardırıyor. Bu kan davası olmasa beni sever miydin, güzel adamsın falan diyor. Ayşe'nin onda uyguladığı strateji, hayatta kalma içgüdüsünün de ötesinde, düşmanını zayıf noktasından yani şefkat üzerinden vurma planıdır. Ali'nin paltosuna sığınıp, sarıl bana Alim diyerek o sahte romantik atmosferi yaratırken, asıl amacı Ali'nin silahını çalmaktır. Ama Ali cin gibi zihni sürekli teyakkuzda olduğu için tabii bu tuzağa düşmüyor, durumu anlıyor hemen. Sonra bir kaçış kovalamaca başlıyor. Ormanda ilerlerken Ayşe kurnazlığa devam edip başörtüsünü küçük küçük yırtıp iz bırakıyor abileri onu bulsun diye. Fakat işte tam burada insan doğasının o akıl almaz cilvesi devreye girer. O şeytani manipülasyonlar, o nefret zamanla mağaranın ve yalnızlığın etkisiyle gerçek bir bağa dönüşüyor. Evet, sahici bir aşka dönüşüyor. İki düşman ailenin çocukları o vahşi doğanın ortasında birbirlerine tutunuyorlar ve bir süre sonra Ayşe'nin hamile olduğunu anlıyoruz. İzleyici olarak tam o an derin bir nefes alıp diyorsun ki, oh be, sonunda bebek sayesinde iki aile birleşecek, kan duracak, mutlu son geliyor. Ama memleketin feodal gerçekliği seyircinin o Hollywoodvari mutlu son beklentisine çok sert bir tokat atıyor orada. İnsanların içindeki o karanlık, ilkel nefretin, onur ve şeref gibi kavramları nasıl iğrençleştirebileceğini filmin finaline doğru en soğuk haliyle görürüz. Ayşe, barış umuluyla abilerinin yanına gidip Ali ile gizlice nikahlandığını ve ondan bir çocuk beklediğini söylediğinde Orada beklenen barış falan gelmiyor. Aksine olaylar en ahlaksız, en korkunç noktaya savruluyor. Ben tam o sahnede gerçekten nefesimi tutarak izledim. Çünkü Zaloğlu abilerinin verdikleri o tepki, geliştirdikleri o intikam planı insanlık onurunun ayaklar altına alınmasıdır. kesinlikle mide bulandırıcı. Madem Ali bizim namusumuzu kirletti diyerek yola çıkıp ki o kadına reva gördükleri şey kelimeleri dökmeye bile midemin dayanmadığı kadar iğrenç bir eylem. Ali'yi tuzağa düşürme fikri yani. Gidip adamı doğrudan vurmak varken intikamı böylesine midesiz çirkin bir yolla almaya çalışmaları kan davasının insanı nasıl bir canavara dönüştürdüğünün en somut kanıtı bence. Bu nokta filmin en güçlü sosyolojik eleştirisidir aslında. Bize gösterir ki namus veya şeref maskesi altında yürütülen feodal şiddet hiçbir ahlaki temel barındırmaz. Bu tamamen gücü elde tutma ve erkeğin kadın üzerindeki tahakkümünün en hastalıklı dışa vurumudur. Kendi şerefini temizlediğini iddia eden bu zihniyet, ruhsal bir çürümenin tam merkezindedir. O kadar doğulu ki çare bırakmıyorlar adama. Ali'nin bu çürümüş kötülüğe karşı verebileceği hiçbir insani tepki kalmıyor artık. İçindeki o son insanlık kırıntısını da yok ediyorlar. Ve Ali kayalıklarda o 3 Zaloğlu erkeğiyle yüzleşiyor finalde. Tıpkı babasının gençliğinde yaptığı gibi racon kesmek veya empati kurmak yok artık. Sadece silahlar konuşuyor. Evet, bir yıkım tablosu.
Ali hepsini teker teker vurarak öldürüyor. O destansı bir aksiyon sahnesi gibi çekilmiş olsa da alt metninde devasa bir trajedi yatan çok ağır bir son çatışma o. Ali kanlar içinde intikamını almış ama ruhunu kaybetmiş bir şekilde yeniden hapse giriyor. Hikaye nerede başladıysa tam olarak orada bitiyor. Adalet sağlanmıyor, sadece mutlak bir yıkım kalıyor geriye. Cüneyt Arkın'ın burada gösterdiği oyunculuk, Ali'nin çaresizliğini, öfkesini ve o acımasız katile dönüşümünü yansıtışı muazzamdı gerçekten. Aynı şekilde Fatma Girik de öyle. Yüzündeki her bir çizgiyle, bakışlarındaki o katılaşmış acıyla, tıpkı Toprak Ana filmindeki gibi sinemamızın hafızasına kazınacak devasa bir performans sergiliyor. O halde bütün bu derin analizin sonunda aklımda şu soru yankılanıyor. Madem Cüneyt Arkın bu filmde hem öldürülen masum babayı hem de katile dönüşen oğlu oynadı, acaba Yeşilçam bize gizliden gizliye yüzümüz, kanımız, DDA'mız, anne ve babalarımızın çözemediği travmaları aynen tekrar etmeye mahkumdur mu demek istedi? İnsan izlerken o aynadaki yansımadan korkmadan edemiyor. Son sözlerimizle sizlere veda edelim. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı bölümünde 25 dili barındıran geniş bir altyazı yelpazemiz var. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz altyazı sekmesinden Azerbaycan dilini açabilir veya Polonya'dan izleyen Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyici Norveççe dilini açıp 25 dilli bilim aktif ettiğimiz altyazıyla bu videoyu izleyebilir, ancak daha da bitmedi. Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla dünyanın bütün dillerini otomatik çeviri özelliğiyle elinin altında bulabilir yani. Hem uzun hem de kısa shorts videolarımızda bu var. Yine ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram platformlarından takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımızla ilgili öneri, desteklerinizi de bekliyoruz. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım yazın. İlerisi için rota olur. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.